Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün önce bir duyuruyla başlamak istiyorum. Belki biliyorsunuz benim 2 tane eğitimim var. Biri teknik analiz sırları eğitimi, diğeri de yatırımcılık sırları eğitimi ve eğitime katılan arkadaşlarla Zoom toplantılarımız oluyor. Haftalık toplantılarımızda soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Eğitimle ilgili soruları olanlar bana soruyorlar, ben cevap veriyorum. Yaklaşık 1 saat böyle geçiyor. Ondan sonra eğitime katılan arkadaşlar kendi aralarında fikir alışverişinde bulunuyorlar. İşte ben şöyle yapıyorum diyor, öbürküsü başka bir şey soruyor. Bana sormaya fırsat bulamadıkları ya da çekindikleri şeyler varsa kendi aralarında sorup cevaplar alıyorlar. Ve biraz da sohbet, muhabbet de oluyor tabii. Ve arkadaşlarımız bundan gayet memnunlar. Ve dediler ki yani başka insanlar da faydalansa ya bu işlerden. Bizim her toplantımız kaydediliyor. Toplantı kayıtlarını paylaşabiliriz dedik. Oyladılar ve dediler ki yok, bazıları dedi ki toplantı kayıtları paylaşılmasın. Yeni bir toplantı yapılsın. Oraya eğitime katılmayanlar da davet edilsin ve gelip görsünler isterlerse ve eski kayıtları da görmesinler dediler. Peki dedim ben de. O yüzden bu cuma saat 20'de Zoom toplantımız var. 500 kişilik. Ben 500'lük paket aldığım için Zoom'da zaten maksimum 1000 oluyor toplantı. 500 kişilik toplantımız var. 500 kişi kapasiteli toplantımız var. Saat 20'de, akşam saat 8'de. Aşağıda açıklamalarda da linki var. Toplantıya katılmak için gerekli olan hem link var hem de toplantı numarası ve parolası var. İsterseniz buyurun gelin. Ben kısa bir sunum yapacağım. Yani eğitime katılmayanlar için kısa bir belki 10-15 dakikalık bir şey yapacağım. Sonra biraz soru cevap yapacağız. Ondan sonra arkadaşlarla devam edeceğiz. Yani şu hisseyi mi alayım, altın var elimde satayım mı, gümüş nereye gider, dolar çıkar mı falan gibi sorular değil. Yani eğitim ve yatırımcılık bilinciyle ilgili şeyler konuşacağız toplantımızda. Evet, dün Dow Jones günü yükselişle tamamladı. Gayet güzel. Şu anda da artıda. S&P 500 gayet iyi bir yükselişle tamamladı. Gördüğünüz gibi şu anda da artıda. Ve 6000'e de çok yakınız. 6000 kritik seviyeye çok yakınız. Nasdaq dün çok iyi bir yükselişte günü tamamladı. Bugün de şu anda gayet artıdadır. 21.468 seviyesine geldi. Yani Nasdaq bayağı iyi para kazandırdı bu aralarda. Şöyle geçmişte alanlar da eğer şöyle Şubat'ta şu tepelerde almadılarsa zaten şu anda kârda bulunuyorlar Nasdaq'ta. Şimdi bugün 2 tane önemli şey var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi bugün piyasa kapandıktan sonra Nvidia'nın finansalları açıklanacak ve burada Barron's'da deniyor ki yani çok da önemli değil. Nvidia bu finansalları açıkladıktan sonra gelecekle ilgili beklentilerini azaltabilir ama bu çok önemli değil. Çünkü azaltması da beklenir. Birçok böyle yasaklar geldi, işte Çin'e satamazsın, şuraya yapamazsın, bunu yapamazsın falan gibi. Nvidia bayağı sıkıştırıldı ama bu o kadar da önemli değil demişler. Yani piyasa buna bir tepki verebilir. Kapandıktan sonra vadeli işlemler piyasasında tepkiler görebiliriz, negatif tepkiler görebiliriz. Ama önümüzdeki günlerde bunun fazla bir etkisi olmayacaktır. Yani grafikte böyle bir şöyle bir düştü çıktı gibi bir şey olması anlamına gelen blip kullanılmış. Bence daha önemli bir şey var burada bugün Market Watch'ta, onu da sizinle paylaşayım. Trump always chickens out trade is the talk of Wall Street. TACO deniyor buna. Trump always chickens out. Yani Trump her zaman korkar kaçar demişler. Tabii işin aslı öyle değil.
Ve bu makalede de ondan bahsediliyor. Yani Trump gelip işte çok yüksek gümrük vergileri getireceğim, işte şöyle mahvedeceğim falan diye konuşur. Ama ondan sonra geri adım atar nasıl olsa deniyor. Buna da TACO deniyor, işte Trump always chickens out, TACO gibi. Fakat diyor böyle değil iş. Çünkü Trump bunu bir müzakere taktiği olarak uyguluyor. Yani yukarıdan başlıyor burada pazarlığa. Ondan sonra biraz aşağı iniyor. Trump korktu kaçtı falan gibi oluyor ama o istediği seviyeye kadar zaten çıkartmış oluyor. Ve o zaman piyasa nasıl olsa Trump geri adım atar diye böyle bir sert çıkış olduğu zaman fazla aşağı yönde tepki vermiyor. Ve o tepki aşağı yönde tepki verse de nasıl olsa Trump geri adım atacak, yukarı gidecek borsa diye alıcılar geliyor. Bunlara çok bel bağlamayın. Bunlara bakarak bir şeyler alıp satmayın demişler. Burada çok önemli bence. Bundan sonra piyasadaki %15-20'lik hareket için Trump'ın sözlerine değil, ekonomiye bakın diyor buradaki stratejist. Çok doğru, katılıyorum. Yani çünkü diyor önümüzde halen daha yüksek faizler var ve FED faiz indirmeyeceğim diyor. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın ilk faiz indirimi Eylül ayında olacak gibi görünüyor CME Fed Watch Tool'a göre. İlk faiz indirimi Eylül'de. Yani Jackson Hole toplantısını da yapacak Fed. Ondan sonra faiz indirecek diye piyasa bekliyor ki Temmuz'da bekleniyordu. Sonra bir ara Haziran olabilir dendi. Hatta çok sıkıntılı zamanlarda o Nisan'da acaba Mayıs'ta da indirirler mi deniyordu. İşte hiçbir tanesi olmuyor. Ve ek olarak da diyor ki bu gümrük vergilerinin artışı nasıl etkileyecek ekonomiyi ve bunun tüketicilerin harcamaları üzerindeki baskısı nasıl olacak? Ekonomiye bakın diyor. Yani buna rağmen halen daha istihdam tarafı güçlüyse, halen daha hizmetler tarafı güçlüyse, üretim tarafı pek o kadar güçlü olmayabiliyor Amerika'da ama o zaman Trump şunu dedi, sonra geri adım attı, sonra tekrar bilmem ne yaptı. Bunların çok fazla önemi yok demiş. Katılıyorum. Ek olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi önümüzdeki %15-20 için diye konuşmuş. Bakın ona da bakalım şimdi. Önümüzdeki %15-20 nereye tekabül ediyor? Yani 15 dediğimiz zaman 6.800'e geliyoruz. 20 dediğimiz zaman da 7.100'e geliyoruz. Yani işte 7.100'e gidebilir aslında bu piyasa. Demek ki benim de hedefim zaten Fed de faiz indirimlerine başlayıp biraz daha miktarsal genişleme yaparsa 7.300'dür S&P 500'de. Şöyle işte 15 dediği zaman da geldi yer işte 6.800 demiştik. Eğer Fed sıkmaya devam ederse ben 6.400'e kadar olabileceğini düşünüyorum bu yükselişlerinde. Ama bence Fed de biraz böyle insafa gelecek. Biraz geç gelecek ama gelecek. Yani dolayısıyla özetleyecek olursak biraz böyle bekle gör durumundayız. Hedge fonlar da yükselişi kaçırdılar. O yüzden onlar kısa taraftalar, short taraftalar ve onlar sürekli düşüşü oynuyorlar. Ya başaracaklar, düşürecekler, ondan sonra alacaklar, rahat edecekler ya da çok ciddi bir short squeeze dediğimiz durum olacak ve hızlı bir yukarı gidiş olacak. En uygun strateji tut stratejisi şu durumda. Elimizdekini tutalım. Eğer bir şey alacaksanız da iki yönden birine bir kırılım bekleyin. Diyelim ki aşağı geldi, çok satışlar geldi, düştü Amerikan borsası. Bir gün, 2 gün bir bekleyin. Hemen ilk düştüğü gün değil, biraz bekleyin. O zaman alım yapın. Ya da baktınız 6.000 kırıldı, short squeeze oldu. Bütün o kısa pozisyondakiler zararına kapatmak için almak zorunda kaldılar. İşte o zaman siz de o short squeeze'e katılıp
daha alabilirsiniz. Şu anda bekleyin bu şekilde. Yani hemen buradan bunun tabii etki ettiği Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin'de şöyle 12 saatlikten biliyorsunuz takip ediyoruz. 12 saatlikten hala hareketli ortalamanın üzerinde. Fakat şöyle çizdiğimiz bir şöyle işte üçgenimiz var. Bu üçgenin içerisinde de sıkışmaya devam ediyor. O zaman diyoruz ki Bitcoin hala alınır mı? Bitcoin hala alınabilir bence. Çünkü üçgenin içerisinde ve hareketli ortalamanın üzerinde ve görmüş olduğunuz gibi yükselen kanalın da içerisinde. Bitcoin 105.000 kırılacak olursa da bence Bitcoin satışa döner. Zaten 105.000 dediğimiz şeyde Bitcoin'de şöyle gözde görülüyor. İşte şunu getirip şuraya koysak işte şu tepelere zaten 105.000 ediyor orası da. Orası bence stop loss olmalı. Ether bakın 2720'yi deniyor ve oradan sürekli olarak geri geliyor. 2727 geçilmeden Ether'de alım önermiyoruz. Ether'de de tut diyoruz ve şu şekilde bakın Ether'de 2400 desteği olduğunu görüyorsunuz. O destek kırılırsa da Ether satılması gerekiyor. Ripple'ı zaten çok uzun bir süre önce Ripple'da sat demiştim ve 2.36 yukarı geçilmeden Ripple alınmamalı. Halen daha Ripple tutanlar varsa 2.26'da destek olarak görünüyor burada. Borsadan hemen sonra anlattım çünkü kripto paralar biraz böyle Nasdaq'la borsayla ilgili. Buradan Türkiye borsası hakkında çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Zaten iyi değil orada işler, yükselişler, satış fırsatı diyorum ve geçiyorum. Ve Amerikan 10 yıllıklara bakalım. Amerikan 10 yıllıklar şu şekilde 2 gün düşüş olursa TLT almak için uygundur demiştik. 2 gün düştü, 3. günde düştü. Bugün biraz tepki yükselişi var ama bakın günlükte gösterge sata dönmüş. Yani Amerikan 10 yıllıklar aşağı geliyor. 2 tane negatif uyumsuzluk var. Amerikan 10 yıllıklar aşağı geliyor. Piyasa rahatlıyor. Piyasa rahatladıkça aşağı geldi. Bugün bir tepki yükselişi var. Bu durumda TLT'de ne yapılabilir? TLT görmüş olduğunuz gibi çok düşmüş ve burada pozitif uyumsuzluk da var ve burada gösterge wave trend göstergesi ala dönmüş. Bunun üzerinde de 2 gün çıkmış. Şimdi biraz böyle negatif bugün olsa da TLT ala dönmüş, iyi durumda görünüyor ki bunu aslında şöyle daha bir yakından 4 saatlikten de izlesek işte TLT iyi. Şimdi TLT konusunda çok soru geliyor. Şöyle söyleyeyim. TLT alınıp satılıp böyle para kazanmak için kullanılacak bir şey olsa bile ben öyle yapılmasını önermiyorum size. TLT bir sigortadır. Ve hisse senedi portföyünüzün %10-15 kadarıyla TLT tutulabilir. Ne zaman ki FED miktarsal genişleme yapmaya başlar ve Amerika'nın uzun vadeli hazine tahvillerini satın almaya başlar, o zaman TLT'de çok büyük yükselişler görebiliriz. Bunlar oluncaya kadar Amerikan 10 yıllıklardaki düşüşlerle, kendi piyasa dinamikleriyle, Scott Bessent'ın daha başarılı olmasıyla, belki Elon Musk'ın harcamalar konusunda, harcamaları aşağı çekme konusunda başarılı olmasıyla Amerikan 10 yıllıklar aşağı gelecek. Ve TLT o şekilde kazandıracak. TLT hisse senedi portföyünüzün volatilitesini azaltmak ve eğer sert bir düşüşler olur da Fed piyasaya müdahale etmek durumunda kalırsa siz de o sert düşüşlerde hisse senedi portföyünüzü satma fırsatınız falan olmadıysa sizi koruyacak bir şeydir. Böyle alayım satayım para kazanayım TLT'lerden diyorsanız yapmayın. Dolayısıyla minimum 1 sene hatta 2 sene tutmak üzere TLT alın ya da hiç boş verin TLT diye bir şeyle uğraşmayın. Bir de bunun 3 katı kaldıraçlı olan TMF tipi var. Onu önermiyorum. Çünkü kaldıraçlı önermiyorum. Çünkü bu işler böyle gitmeyebilir. Amerikan hazine tahvilleri daha uzun süre yüksek gidebilir. Kaldıraçta negatif pozisyonda oturmak çok yıpratıcı olur. Ve ondan sonra zarar kesin dediğimiz yerde zarar kesmek istemeyebilirsiniz. Ve zarar kesmeyip oturdukça ne zaman çıkacak, ne zaman işte Amerikan 10 yıllıklar düşecek, biz aldık, o zaman alın iyi demiştiniz ama şimdi böyle oldu falan gibi bir sürü şeyler söyleyebilirsiniz.
Ama bunlar sizin para kaybetmenize engel olmaz. Biz de sonuçta burada bir tahminde bulunuyoruz. Bu işin de riskleri vardır. Ne diye bilmediğiniz, anlamadığınız şeyin riskini alıyorsunuz. Çünkü tahvil piyasası kurtlar piyasası. Ben kendim de çok iyi bir bonocuyum, tahvilciyim diyemem. Ben değilim zaten. Yani benim bilgim, finans bilgim borsadır esas olarak, şirketlerdir. Ama işte genel ekonomiden falan da anlıyoruz ama tahvil piyasası başka bir uzmanlık alanı. Ben kendim de biliyorum diyemem. Ben aldım, zararda mı otururum? Otururum. Nasıl olsa bu bir piyasada bir çöküş bir şeyler olur. Fed de günün birinde gelir, paraları bastırır. Bu TLT'lerde çıkar diye ben bekleyebilirim. Zaten size %10'uyla al diyorsam kendim de daha fazlasıyla almıyorum. Mesela 85'ten 108'e çok rahat gidebilir. Hatta şöyle bir kriz olduğunda bu TLT'ler 130'a falan da çıkabilir. Yani buralardan. Yani şimdi şuradan 108'e kadar gitsek zaten %27 ediyor. Zaten borsada beklediğimiz oranda o kadardır. Eğer buradan 130'a kadar falan gidecek olursak da işte yaklaşık %50 potansiyeli vardır ama riski de gayet yüksektir. Şimdi gelelim gümüşe. Gümüşte de pek bir değişiklik yok. Görmüş olduğunuz gibi şöyle haftalıkta yatay piyasa, dalgalı piyasa, testere piyasası da deniyor. 33.67'den aşağı geldi. Çok fazla aşağı düşmese bile buradan işte geliyor işte aşağıya doğru. Saatlikte bakın görüyorsunuz. İyi değildir. Altında da görüşümde çok fazla bir değişiklik yoktur. Altında da şöyle işte düşen çizgiden aşağıya gelmiştir. 3300'dedir. Zaten bizim söylediğimiz satın dediğimiz yerlerde işte 3310, 3320 falan o civarlardaydı. Oranın altındadır. Halen daha görüşümüz buradaki düşüşün devam etmesi yönündedir. Şöyle bakın hareketli ortalamadan da aşağı dönmüştür altın fiyatı. Yani düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Yeni bir alım önermiyoruz altında. Bugünlük de bu kadar.